Yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle bebekler için unisex tasarım bir hırka öreceğim. Yani bunu hem kız çocuklarımız hem erkek çocuklarımız, bebeklerimiz giyebilir. 73 tane ilmek attım. Arka taraftan bakın. 73 ilmeğimizi 4,5 numaralı şişimize 73 tane ilmek attım. Arka taraftan bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ön tarafa geldik. Şimdi ön tarafa geldiğimizde arkadaşlar 6 ilmeğimizi patımıza ayıracağız. Sağdan ve soldan 6 ilmeğimizi patımıza ayıracağız. Diğerlerine tekstil tipi lastik yapacağız arkadaşlar. Yani düzleri örmeden alacağız. Evet. Bakın şunu da belirteyim. Ön taraftan 2 ilmeğimizi örmeden alalım. Yani toplam 8 ilmek patımız olacak arkadaşlar. 6 ilmek haroşa yapacağım. 2 ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu yan tarafı düzgün gitsin diye. Yani bir şeklinde gitsin diye. Evet, 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın arkadaşlar, arka taraftan 73 ilmek attım. Bir ters bir düz olarak ördüm, geldim ön tarafa. Ön tarafta 8 ilmeğimi patıma ayırdım. 2 ilmeği örmeden aldım. 2 4 6 6 ilmeğimi haroşa ördüm. Evet, bakın. Diğer ilmeklerimizi bir ters düzleri örmeden aldık. Bir ters düzleri örmeden aldık. Bir ters düzleri örmeden alıyoruz. Tersleri örüyoruz. Düzleri örmeden alıyoruz. Ön tarafta arkadaşlar tersleri ördük, düzleri örmeden aldık. Tersleri ördük, düzleri örmeden aldık. Sıra sonuna kadar tersleri örelim. Düzleri örmeden alıyoruz. Tersleri örüyoruz. İpimizi arka tarafa alıp düzü örmüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar, yani pat ilmeğimize kadar, 8 ilmeğimize kadar tersleri örelim. Düzleri örmeden alalım. Tersleri örelim. Düzleri örmeden alalım. Evet, sıra sonuna doğru geldik. Düzleri örmeden aldık. Tersleri ördük. 2 4 6 2 4 6 8. Evet, burada 6 ilmek haroşamızı örelim. 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek haroşamızı ördük. Bakın, bu sonraki ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Şöyle yapıyoruz. Arka tarafta 2 ilmeğimizi örüyoruz. Evet. Ön tarafta örmeden aldım. Arka tarafta ilk ilmeğimi ve ikinci ilmeğimi ördüm. Ters olarak ördüm arkadaşlar. Burası bir şeklinde gitmesi için. Evet. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek haroşamı ördüm. Daha sonra arkada arkadaşlar tersleri ve düzleri normal örüyoruz. Bakın, düz, ters. Sadece ön tarafta düzleri örmeden alıyoruz. Tekstil tipi lastik demiştik. Evet. Arka taraftan örerek geldik. 2, 4, 6 ve 8. Son ilmeğimizi de örelim. Evet. 6 ilmeğimizi haroşa örüyorduk. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın, bu ilmeğimizi ters öreceğiz. Ön tarafta düz biliyorsunuz. Sonraki ilmeğimizi de örüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Ön tarafta ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bakın, 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Daha sonra 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek patımızı ördük. Yani haroşamızı ördük. 6 ilmek dedim. Yani toplamda 8 ilmek patımız var. Evet. Ne yapıyoruz ön tarafta? Ters örüyoruz, düzü örmeden alıyoruz. Ters örüyoruz, düzü örmeden alıyoruz. Ters örüyoruz, düzü örmeden alıyoruz. Evet, sıra sonuna geldik. 8 tane ilmeğimiz, 6 ilmeğimizi haroşa örelim. Bakın, 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Pardon, ipi şöyle alalım. Örmeden aldık. Arka tarafta ne yapıyoruz? 2 ilmeğimizi ördük. Bakın, bunu ters örüyoruz. 6 ilmek haroşamızı örelim. İki, 4, 6, 8. Evet.
bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak arka tarafta bütün ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak örüyoruz patımıza kadar. Patımızda ne yapıyoruz? Alt ilmek haroşamızı, 2 ilmek de ne yapıyoruz? Bakın. Alt ilmek patımızı ördükten sonra burada ters örüyoruz bu ilmeğimizi ki ön tarafa düz düşecek. Ters ve sondaki ilmeğimizi örüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde ne yapıyoruz? 2 ilmeğimizi de örmeden alıyoruz. Evet. Evet, 3 diş haroşa oluncaya kadar ördüm. 1 2 3. Şimdi bu 3 diş haroşadan sonra ilk düğme iliğimizi açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir şeklinde burayı da bozmadan gidiyoruz. Evet, 2 ilmeğimizi de örmeden aldık. 2 3 ve 4. 4 ilmek ördük, doladık. 2 ilmeğimizi birlikte kestik. 4 ilmeğimi ördüm, doladım, 2 ilmeğimi birlikte kestim. 2 4 6 8. Şimdi biraz daha ilerleteceğim arkadaşlar. Daha sonra roba çalışmasına geçeceğiz. Evet, şöyle bakalım. Bir diş haroşa daha oluşturdum. Artık roba ayrımına geçebiliriz. 1 2 3 3 diş haroşadan sonra düğmeliği açtık. Bir diş haroşa daha oluşturduk ve roba ayrımına geçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, roba ayrımını tek tek beraber gidelim. İlk 2 ilmeğimizi örmeden aldık. 6 ilmek haroşamızı ördük. 8 ilmek patımızı ördükten sonra 2 4 6 8. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın, toplam 16 ilmek. Ön tarafta 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmek. Buraya şöyle ayracımızı takalım, belirleyelim. Birer ilmek roba ayrımları için arkadaşlar, birer ilmek koyuyoruz ve o bir ilmeğimiz devamlı haroşa gidecek. Evet, bakın, aradan aldım, sağa doğru şu şekilde sağa doğru ördüm, düz. Bu ilmeğimiz robamız, bir ilmek. Hemen buradan artırma yapalım. Sola doğru arttırdım. Bakın, burada 7 ilmek kolumuz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen buraya ayracımızı takalım kenarına. Hemen şöyle, rahatsız etmesin, bu şekilde takalım. Artışımızı yapalım. Neydi? Robalarımızın sağından ve solundan artışlar yapıyoruz. 7 ilmek kolumuzu ördük. Hemen sağ tarafın hemen yanından, bakın, şuradan alıyoruz. Sağa doğru yatırıyoruz. Ördük. Ortadaki bir ilmek neydi? Robamızda. Robamızı haroşa gidiyoruz. Hemen aldık, sola doğru düz ördük. Bakın, sola doğru yatırdım, düz ördüm. Şimdi ön kısmı ördük, kolu ördük. Arka 23 tane ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 ve 23. Bakın, arka tarafta 23 tane ilmeğimiz var. Hemen robamıza ayracı şöyle takalım, yerini kaybetmemek için artışımızı yapalım. 23 ilmeğimizi ördük, şöyle takalım. Bakın, sağa doğru yatırıyorum. Artışımı yaptım. Robamdaki bir ilmeğimi ördüm haroşa olarak. Hemen sol tarafa artışımı yapıyorum. Artışımızı yaptık.
7 ilmek neydi? Kolumuz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek kolumuzu ördük. Hemen şuraya ayracımızı takalım robamıza. Böyle daha rahat olur arkadaşlar. Araya yani ikişer tane ayraç koyarsanız zorlanırsınız. Evet. Son robamız. Bakın kolumuzu ördüm. Hemen artışımı bu aradan alıyorum. Bu şekilde sağa doğru yatırarak düz ördüm. Robamız neydi? Haroşaydı, bir ilmekti. Robamızı ördüm. Bakın sağa doğru, pardon. Bakın sola doğru artışımı yaptım. Şimdi burada artık yaka düşürmeye başlayacağız arkadaşlar. Artışımı yaptım. Bakın önlere kaç vermiştik? 16 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Önler 16. Kol 7, arka 23, kol 7, önler 16. Birer ilmekte neydi? Robamızdı. Şimdi robamızın artışını yaptıktan sonra son robamızdaki artışı yaptık. Bakın arkadaşlar. 1, 2. 2 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. Örmeden bakın. 2 ilmek ördükten sonra ipimi öne aldım. Bir ilmek boşaldım. Arkaya aldım ipimi. Örmeden tekrar bu ilmeğimi aldım. Şimdi arka tarafta bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece robamızdaki ilmeğimiz bakın. Hemen robamdaki ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geleceğim. Robamdaki ilmeğimi onu düz öreceğim. Bakın arkadaşlar ters örüyorum. Robama geldiğimde arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani artırmamız yok arkada. Zaten artırdığımız ilmekler belli. Robamız bakın burada. Hemen düz ördüm. Diğer ilmekleri ters örüyorum. Robamdaki ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi diğer kısa satıra kadar ters örerek gelelim. Robamızdaki ilmeğimizi düz örelim. Evet, en sondaki robamıza kadar geldik. Bakın. Ters örüyoruz. Robamızın ilmeği bakın arkadaşlar. Düz örüyoruz. Eğer karıştırırız derseniz o bir ilmeğin sağına ve soluna ayraçlar takabilirsiniz. Evet, düz ördüm. Düz ördükten sonra bakın şu artırdığım ilmek, bunu karıştırmıyorum. Bir tane artırdığım ilmeği ördükten sonra artırdığım ilmeği ördükten sonra 1 2 2 ilmek ters ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmek boşaldım. Döndüm. İpimi bakın. Bakın tekrar göstereyim arkadaşlar. İpim arkadaydı. İpimi öne aldım. Boşaldım. Döndüm. İpim arkada. İpim buradayken yani ön tarafa geçti ipim. Döndüğüm zaman ön tarafta ipim. Boşaldım. Ve örmeye başlıyorum. Robama kadar öreceğim. Robamda hemen sağından ve solundan artışlar yapacağım. Bakın. Robama geldim. Haroşaya geldim. Hemen sağa doğru artış yapıyorum. Ortadaki bir ilmek robamın ilmeğiydi. Düz örüyorum yani haroşa gidiyor. Hemen tekrar buradan ilmek çıkartıyorum. Sola doğru örüyorum. Evet, artışımı yaptım. Diğer robama da geleyim. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın. Robamıza geldik. Haroşamıza geldik. Hemen ilmek aldım. Sol şimi aldım. Sağa doğru yatırarak düz ördüm. Bakın robamdaki ilmeğim buradan belli. Hemen düz örüyorum. Yani robamızın ilmekleri haroşa gidiyor. Hemen ilmek çıkardım aradan. Sola doğru düz ördüm. Evet, şimdi diğer kısa satırımıza kadar gelelim.
Evet, bakın son robamıza doğru geldik. Hemen artışımızı yapıyoruz. Sağa doğru ördük. Artışımızı yaptık. Ortadaki robamız neydi? Haroşaydı. Düz ördük. Tekrar aradan alıyoruz. Sola doğru yatırarak örüyoruz artışımızı. Şimdi bakın. Doladığımız ilmeğe doğru gelelim. Zaten buradan belli oluyor dönüşlerimiz arkadaşlar. Doladığımız ilmek. Şimdi bunu nasıl alacağız? Buradan bakın, tam önden. Bu öndeki ilmeği alıyoruz. Bakın. Buradaki ilmeğimi aldım. Sol şişime geçirdim. İkisini birlikte düz ördüm. Sonra 2 ilmek örüyorum. 2 ilmek ördükten sonra bakın. İpimi öne aldım. Bakın arkadaşlar, 2 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. Sağ şişime aldım. İpimi tekrar arkaya aldım. Döndüm. Döndükten sonra tekrar bunu örmeden aldım. Sağ şişime aldım. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Robamızdaki ilmeğimizi ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar, onu düz örüyoruz. Pardon. Bakın robamızdaki ilmeğimiz. Bunu düz ördüm. Bakın arkadaşlar, karıştırmadan, isterseniz ayraçları şöyle yapın. Her ördüğünüz sırada bir yukarıya çıkardığınız zaman arka tarafta da karıştırmazsınız. Şöyle yapalım. Evet. Yukarıya aldım. Döndüm. Arka tarafı tamamen hiçbir işlem yapmadan son robamıza kadar gelelim. Orada kısa satırımızı yapacağız. Robalımızdaki ilmeklerimizi düz örerek, diğerlerini ters örerek kısa satırımıza kadar gelelim. Evet, ters örerek robamıza kadar geldim. Robamızdaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi dolama yaptığımız yere kadar ters örelim. Bakın zaten aradaki boşluktan belli. Bakın bunu ne yapıyoruz bu sefer? İpimizi öne aldık. Şu arka taraftan çıkarıyoruz. Düz tarafta ördüğümüz zaman, yani bu tarafta yaptığımız zaman ön taraftan çıkarıyoruz. Arka tarafta ördüğümüz zaman bakın arka taraftan aldım. Sol şişime taktım ve ters olarak ördüm. Şimdi 2 ilmek ters ördüm. Bak bakın arkadaşlar, dolama yaptığım yerden sonra 2 ilmek tersimi ördüm. 1 ilmek ipimi öne aldım. 1 ilmek örmeden aldım. İpimi tekrar arkaya aldım ve döndüm. Evet, ne yapıyoruz? İlmeğimizi örmeden aldık. Düz örerek robamıza gelelim. Bakın robamıza geldik. Hemen sağından ve solundan artışlar yapacağız. İlk artışımızı sağa doğru. Robamızı ördük. Diğer artışımızda sola doğru. Bakın. Sola doğru yaptık. Yani sola doğru düz ördük. Diğer robamıza gelelim. Bir daha beraber yapalım. Evet, bakın. Şöyle yapalım isterseniz. Haroşamız burada. Evet, robamızın sağından ve solundan artışımızı yapıyoruz. Sağa doğru ördüm. Robamdaki 1 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar buradan ilmek çıkar. Bakın bu şekilde aradan ilmek çıkarıyorum.
sola doğru yatırıp düz ördüm. Evet, diğer dolama yaptığımız yere kadar gelelim. Orada son kısa satırımızı yapacağız arkadaşlar. Evet, robamıza geldik. Hemen sağ tarafta artış yaptık. Sağa doğru yatırdık. Bir ilmek haroşamızı ördük. Sol tarafta artışımızı yaptık. Sola doğru yatırdık. Evet. Artık kısa satırımız bitti arkadaşlar. Bakın dolama yaptığımız yer. Burada ne yapıyoruz? Hemen şöyle ön taraftan alıyoruz. Bakın arka taraftan değil. Ön taraftan alıyoruz. Sol şişimize ikisini birlikte düz ördük. Evet, artık 2 ilmeğimizi örüyoruz. Düz olarak artık. 2, 4, 6, 8. Evet, 6 ilmek patımızı ördük. Burayı ne yapıyorduk? Boş alıyorduk. Yani örmeden alıyorduk. Döndük. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Örmeden aldığımız ilmeklerimizi örüyoruz. Bunu ters örüyoruz. Diğer 6 ilmeğimizi haroşa. Evet, şimdi arkada hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar ters örerek 2, 4, 6, 7 ve 8. 2, 4, 6. Hiçbir işlem yapmadan ters örerek gidiyoruz. O bir ilmek robamızı düz örüyoruz. Haroşa olduğu için. Arkadaşlar ben haroşayı düz örüyorum. Siz tersten örüyorsanız ters örerek gidebilirsiniz. Yani herkes düzden haroşayı düzden örecek diye bir kaydı yok. Kimisi ters örüyor haroşayı. O şekilde de örebilirsiniz. Evet, bakın. Evet, o bir ilmek robamıza geldik. Bunu düz örüyoruz. Diğerlerini ters örüyoruz. Robamızdaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Arka taraftaki tek değişiklik robamızdaki ilmeklerimiz. Diğer ilmeklerimizi ters örerek geliyoruz. Patımızı haroşa yapıyoruz biliyorsunuz. Ters örerek gidelim. Evet, sıra sonuna kadar ters örerek geldik. Buradaki bakın göstermek için tekrar başlattım. Düz örüyoruz bunu arkadaşlar. Bakın burada karıştırmazsınız. Neden karıştırmazsınız? Artırma yaptığınız yerler belli. Sağında ve solunda artırma aldığımız ilmekler belli. Bunu ne yapıyoruz? Düz örüyoruz. Diğer hepsini ters örüyoruz. Şimdi burada son dolama yaptığımız ilmek var. Ona gelelim. Onu düzeltmiş miydik? Evet. En son onu düzelteceğiz. Ve modelimize başlayacağız. Bakın arkadaşlar. Arka tarafta bu şekilde alıyoruz. Ön tarafta bu şekilde alıyoruz. İlmeğimizi düz örüyoruz. Arka tarafta da bakın. Arkadan aldığım sol şişime taktım. İkisini birlikte ters ördüm. Evet. 2, 4, 6, 8. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Bunu ters örüyorum. Ön tarafta düz biliyorsunuz ve örmeden alacağız ön tarafta. Dönüyoruz. Şimdi bu sırayı artırma yaparak, yani robalardaki artırmamızı yaparak bu sırayı düz örüyoruz. Evet, burada ne yapıyorduk? Örmeden alıyorduk. 2 ilmeğimizi de örmeden aldık. 6 ilmek haroşamızı ördük. Patımızı ördük. Şimdi düz örerek modelimize geçtik arkadaşlar. Robalardaki artışlarımızı ihmal etmiyoruz, unutmuyoruz. Sağdan ve soldan artışlar yapıyoruz. Nasıl artışlar yapıyorduk? Bakın. Haroşamıza geldik. Yani robamıza geldik. Hemen ilmek çıkartıyorum. Sağa doğru artışımı yaptım. Ortadaki ilmeğimi yani robamı haroşa örüyorum. Hemen tekrar yan tarafından ilmek çıkartıp sola doğru artışımı yaptım ve düz örerek gidiyorum. Yani robamıza geldiğimizde sağından ve solundan artışlarımızı unutmayalım.
Evet, bu sırayı düz örerek gidelim. Arka tarafta yine düz öreceğiz. Yani 2 diş haroşa oluşturacağız ön tarafta arkadaşlar. Haroşa oluşturabilmemiz için arka tarafta yine düz öreceğiz. Evet, bakın. Robamıza geldik. Hemen sağından ve solundan artışlar yapıyorum. Sağından sağa doğru robamı ördüm. Solundan da sola doğru yatırarak ördüm. Evet. Robamızdaki artışları unutmadan bu sırayı örelim. Evet, bu sıramızı tamamladık. Örmeden alıyorduk. Şöyle yaka düşüklüğünü yaptıktan sonra göstermedim. Bakın, yaka düşüklüğümüzden sonra bir sıra düz gittik. Arka tarafta tekrar düz gideceğiz. Ön tarafta tekrar düz, arka tarafta tekrar düz. 2 diş haroşamızı oluşturacağız. Kısa satırımızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi modelimize geçiyoruz. Arka tarafta robalarımızı düz örüyoruz biliyorsunuz. Arka tarafı tamamen düz örüyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet, örmeden almıştık. Burada örüyoruz. Şimdi arka tarafta hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz örerek ön tarafa gelelim. Evet, arka taraftan haroşa örerek geldik. Ön tarafta bir diş haroşamız oluştu. Burada da yine düz örerek gideceğiz. Bu 2 ilmeğimizi örmeden aldık. Patımızı örelim. Yani ön tarafta arkadaşlar 3 diş haroşamız oluşacak. Beraber gidelim. Robamıza kadar. Evet, bakın robamıza geldik. Şöyle yapalım. Daha net anlatabilmek için size. Şöyle çıkartalım yukarıya. Karıştırmamak için. Şimdi düz örerek geldik robamıza. Robamızda düz ilmekti biliyorsunuz. Hemen aldık. Sağa doğru yatırdık. Robamızı ördük. Tekrar ilmek çıkartıyoruz. Sola doğru yatırarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada robalarımızda sağda ve solda artırmalar yaparak düz örerek geleceğiz. Patlarımız zaten haroşa. Arka tarafta da hepsini düz örüyoruz. Arttırma yok arka tarafta. Bütün ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Ön tarafa geldiğimizde tekrar modelimize devam ediyoruz. Evet, şöyle bakalım. 2 diş haroşamızı oluşturduk. Bakın, ön taraftan giderken robalardaki artırmaları unutmadık arkadaşlar. Artırmalarımızı yaptık. Arka tarafa geldiğimizde bütün ilmeklerimizi düz ördük. Yani haroşa ördük. Bu robalardaki ilmeğimiz de haroşa örülüyor biliyorsunuz. Bütün ilmeklerimizi düz ördük. 2 diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi haroşadan sonra arkadaşlar 3 sıra düzümüz olacak. Onu da şöyle beraber başlayalım. Evet, 2 ilmeğimizi de örmeden aldık. İlk ilmeğimizi ve ikinci ilmeğimizi örmeden aldık. Haroşamızı örelim. 2, 3 yani patımızı. 2, 4, 6, 8. Şimdi bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Robamıza geldiğimizde sağdan ve soldan artırmayı unutmayacağız. Evet, robamıza geldik. Sağından ve solundan artışlar yapıyoruz. Sağından sağa doğru robamızı ördük. Solundan da sola doğru artışı yaptık. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde robamızdaki artışları unutmadan düz örelim. Evet, bakın, ön taraftan düz örerek artırmaları unutmadan ön tarafı bitirdim. Arka taraftan da ters örerek
robalarımızı düz öreceğiz. Burayı karıştırmayacağız. Bakın arkadaşlar, robalarımız sarışa. Arka tarafı da örerek geldim. 2, 4, 6, 8. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Örüyoruz ve dönüyoruz. Örmeden aldık. Örmeden aldık. 6 ilmek haroşamızı örelim. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Burada 3 sıra düzümüz oluşacak. Son 3. sıramızı düz örerek gidelim. Arka tarafta pirinç modeli koyacağız. Evet. Robamıza kadar gelelim. Artışımızı yapalım. Bu sırayı da düz olarak bitirelim. Evet. Robamızı ördük. Sol tarafa doğru örüyoruz. Evet, robamızdaki artışları yaparak bütün ilmeklerimizi düz örerek gidelim. Evet, robalardaki artışımızı unutmayalım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp arka tarafta pirinç modelimize geçelim. Evet, 3 sıra düzümüzü bakın. 1, 2, 3. 3 sıra düzümüzü bu şekilde tamamladık. Şimdi arka tarafta patımızı örelim. 2, 4, 5, 6 örmeden alıyorduk. Şimdi arka tarafta arkadaşlar pirinç modeline başlayacağız. Ters örelim. Haroşamızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Patımızı ördükten sonra bakın arkadaşlar. Hemen pirince geçiyoruz. Pirinci nasıl örüyoruz? Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Evet, arka tarafta pirinç modeline başladık. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters. Roba ilmeğimize geldik. Bakın arkadaşlar, robamız neydi? Onu haroşa olarak örüyorduk. Robamızı haroşa ördük. Tersle bitirdik. Tersle başlıyoruz. Ortada haroşamız var. Yani robamız var. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde arkadaşlar, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yalnız robamıza gelince robamız haroşa olacak. Bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar gelelim. Diğer tarafta yani ön yüzde pirincimize devam edelim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Robamıza geldik. Onu düz örüyorduk. Tersle bitirdik. Robamızı haroşa ördük. Tersle devam ediyoruz. Bir ters, bir düz. Bakın. Tersle bitirdik. Robamızı düz ördük. Bakın tersle bitirdik. Robamızı düz ördük. Tersle devam ediyoruz. Bir düz, bir ters. Yani bu sırayı bir düz, bir ters olarak örelim. Robamızdaki ilmeğimizi düz örmeyi unutmayalım arkadaşlar. Karıştırmayalım. Evet, bir ters, bir düz olarak devam edelim. Arka tarafta ne yaptık arkadaşlar? Pirincimizin ilk sırasına başladık. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Robalardaki düzümüzü karıştırmadık ve geldik ikinci sırasında pirincimizi. Şimdi patımızı örelim.
2, 4, 6, 8. 8 ilmek patımızı ördük. Bakın arkadaşlar, düz. Düz gördüğümüz yer ters, ters gördüğümüz yer düz. Düz, ters örüyoruz. Ters, düz örüyoruz. Düz, ters örüyoruz. Düz, pardon, ters, düz örüyoruz. Ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüz ters. Ters gördüğümüz düz, düz gördüğümüz ters olarak pirincimizin ikinci sırasını tamamlayacağız. Evet. Evet, bakın, ters, düz ördüm. Düz, ters ördüm. Ters, düz ördüm. Düz, ters ördüm. Evet, bu sırayı da terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters olarak tamamlayalım. Evet, bakın, ters ördük. Robamıza geldik. Artışımızı sağa doğru düz örerek yaptık. Bakın, en son pirincimiz ters ördük. Robamızın sağından ve solundan artışları unutmuyoruz. Artışımızı yaptık. Robamızı düz ördük. Bakın, hemen sola doğru düz öreceğiz. Ve bakın, ters. Arkadaşlar, bu kollarda ve bedende, yani arka bedende tek ilmek başlamamızın sebebi, pirinçler bakın robalarda burada düz, biliyorsunuz. İki düz yan yana geldiği zaman yani artırmalarda düz örüyoruz, biliyorsunuz. Buradaki eğer düzle bitseydi, buradaki de düzle başlamak zorunda kalacaktı. Pirincimiz tamamen bozulacaktı. Tek sayıyla başlamamızın sebebi pirinçlerin aynı hizada gitmesi için, yani bir düz bir ters bir düz bir ters gitmesi için. Evet, sadece ön ilmeklerimiz çift, diğer kol ve arka bedenimizdeki ilmeklerimiz tek. Yani tek sayıyla başladık. Evet, bakın, ters ördük. Ters ördükten sonra artırma işlemi yaptık, onu düz ördük. Robamızı ne yapıyoruz? Düz ördük. Yanındaki arttırdığımız ilmeği de düz ördük. Evet, ters, düz. Ters gördüğümüz düz, düz gördüğümüz ters olarak devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Arka tarafta da son sıramızı öreceğiz. Yani son pirinç sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Şu an pirincimizin ikinci sırasındayız. Ve düz gördüklerimizi ters örüyoruz. Ters gördüklerimizi düz örüyoruz üzerine. Sağda ve solda artışlarımızı unutmuyoruz. Roba ilmeğimizin düzünü karıştırmıyoruz. Evet, ön tarafta ikinci sıramızı tamamladık. Pirinç sıramızı arkadaşlar ne yaptık? Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz örerek devam ettik. Roba artışlarımızı unutmadık. Robalardaki haroşamızı unutmadık. Döndük son sırasına, yani pirinç modelimizin son sırasına. Evet, ön tarafta iki ilmeğimizi örmeden almıştık. Arka tarafta iki ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. 6 ilmek haroşamızı da örelim. 2, 4, 6, 8. Evet, 8 ilmeği tamamladık. Düz, ters örüyorum. Ters, düz örüyorum. Yani bu sırayı da aynı şekilde düzleri gördüğümüz yer ters, tersleri gördüğümüz yer düz olarak tamamlıyoruz. Robamızdaki haroşamızı düz örüyoruz. Evet, bir düz bir ters olarak robamıza kadar gelelim. Ters, düz ördük, düz, ters ördük, ters, düz ördük. Bakın, robamıza geldik. Robamızın ilmeğini ne yapıyoruz? Onu bozmuyoruz. Düz olarak örüyoruz. Evet, pirincimize devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Bakın, ters de bitti dediğim gibi. Ters de bitti. Artış ilmeğimi düz ördüm. Robamı düz ördüm. Robamı düz örüyorum, biliyorsunuz. Ters de bitti. Ön tarafta artırdığım ilmek düz. Robamız düz. Buradaki ilmeğimiz de düz. Karıştırma, yani kafa karışıklığı yaşamayın arkadaşlar. Üçü de düz denk geliyor. Zaten robamızı düz örüyoruz. Sağdaki ve soldaki ilmeklerimizi, sağdaki ilmeğimiz düzde bitiyor.
Robamızı örüyoruz. Bir ilmek düz. Soldaki ilmeğimize yine düzle başlıyoruz. Bakın. Pirincimiz burada düz, ters örüyoruz. Yani orada kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye videoyu tekraren başlattım. Orası üçü birden düz denk geliyor. Evet, sıramızı tamamladık. 1, 2, 3 sırada pirincimizi ördük. Şimdi bakın arkadaşlar, sırayla pirincin üzerine 3 sıra düz. Daha sonra 2 diş haroşa. Daha sonra yine 3 sıra düz. Daha sonra pirinç. Bu şekilde gidecek. Yani 3 düz, 3 sıra düz, 2 diş haroşa, 3 sıra düz, pirinç. 3 sıra düz, 2 haroşa, 3 sıra düz, pirinç. Evet, bu şekilde roba artışlarımıza devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi 3 düz haroşa, 3 düz pirinç, 3 düz haroşa, 3 düz pirinç olarak roba artışlarımızda unutmadan robalarımız haroşaydı biliyorsunuz. Devam edelim. Evet, bu şekilde devam edelim. İlerletelim. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Roba artışım tamamlandı. Yani roba artışlarımız tamamlandı. 19 kez arttırdım roba artışlarında. Düğme iliğini de şöyle göstereyim. İlk yaptığımızda 3 diş örmüştük haroşadan. Düğme iliği açmıştık. Düğme iliğimizi de 14 diş arayla. Bakın arkadaşlar, 14 diş arayla ikinci düğme iliğimi açtım. Yani 14 diş arayla veya 13 diş arayla düğme iliklerinizi açabilirsiniz. Robamızın bitişine kadar 2 tane düğme iliğimiz oldu. Eğer siz bebe yünüyle başlarsanız ve 4 numaralı şişle başlarsanız 6 veya 8 ilmek arttırın. 6 veya 8 ilmek arttırırken şöyle düzeltelim. Evet, 6 veya 8 ilmek arttırırken arkadaşlar şuna dikkat edelim. Tek sayıyla olsun. Yani burada pirincimiz olduğu için tek sayıyla başlayın. Yani ben 73 ilmek yaptım. Siz 75 ilmek, 77 ilmek, 79 ilmek, 81 ilmek şeklinde yapabilirsiniz. Dağılıma gelince, yani benim bu verdiğim dağılıma gelince, yani ona göre dağılım yapacaksınız. Bedeni ona göre büyüteceksiniz. Yani 3 yaş grubu yapabilirsiniz. 2,5-3 yaş grubu yapabilirsiniz. 4-5 yaş grubu yapabilirsiniz. Ona göre ilmekleri ekleyerek bu hırkayı öreceksiniz. Bunu ben 1-1,5 yaş arası bir hırka bu. Dediğim gibi bunu büyütmek isterseniz ilmekleri çoğaltarak, dağılımları eşitleyerek hırkayı büyütebilirsiniz. 19 kez artırdıktan sonra önlerde 35 ilmek oldu. 35 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle yapalım. Kolumuzda bakın 7 ilmeğimiz vardı kolumuzda. Sağdan ve soldan 19 kez artırıldı. 45 tane ilmeğimiz oldu. Arkada 61 tane ilmeğimiz oldu. Sağdan ve soldan 19 kez artırıldı. 61 tane ilmeğimiz oldu. Yine kollarda 45 ilmeğimiz. Ön bedenimizde 35 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Önce kolumuza başlayacağız. Şu şekilde göstereyim. Robalarda birer tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bu robalardaki ilmekleri, 2 ilmeğimi, bakın kola hiç ilmek bırakmayacağım. Bu arkadaki robalardaki 2 ilmeğimi arka tarafa. Önlerdeki robadaki ilmeğimizi de öne ekleyeceğiz. Kolu sabit bir şekilde öreceğiz. Kolda belki birkaç ilmek ya sağdan ve soldan kesebilirim. Şimdi ne demiştik? Artık iplerle öreceğim demiştim. Tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Belki ipe ihtiyaç olursa başka renkte ekleyebilirim. Şimdi bu renkleri önce kenara koyacağım. Bu model bitinceye kadar modelimizin nerede kalmışız? Evet. Modelimizde bir sıra pirinç gitmişiz. O pirinç bitinceye kadar bu iple devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada hemen ön bedeni öreceğiz. Kolumuza geçeceğiz. Kolumuzu örüp bitireceğiz. Daha sonra diğer kolumuzu öreceğiz. Bedeni örelim. Buradaki robadaki bir ilmeğimizi bedenimize ekleyelim. Kola doğru gelelim. Modelimizi bozmadan bakın arkadaşlar, pirinçte kalmışım. Bir sıra örmüşüm pirinci. Pirincin ikinci sırasındayım şu an. İkinci sırasını öreceğim pirincin. Düzleri ters, tersleri düz olarak bakın. Bu şekilde örelim.
bakın robamızdaki ilmeğimizi ön bedene ekliyoruz. Bu şekilde. 36 tane ilmeğimiz oldu. Robadaki ilmeğimizi ekledikten sonra 35 ilmeğimiz 36 ilmek oldu. Şimdi şöyle yapalım. Başka bir şişle kola geçelim. Kolumuzda 45 tane ilmeğimiz vardı. 45 ilmeğimizi örelim. Modelimize burada devam ediyoruz. Yani modeli aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Pirincimiz bittikten sonra 3 sıra düz, daha sonra 2 diş haroşa. Bakın. 3 sıra düzden sonra 2 diş haroşa, 3 sıra düz, tekrar pirinç olarak devam edeceğiz. Şimdi kolumuza başlayalım. Evet, kolumuzun 45 ilmeğini örerek pirince devam ederek pirincin ikinci sırasındayız demiştik. Kolumuzun 45 ilmeğini örelim. Yani diğer robaya kadar geldiğimizde o robadaki ilmeğimizi arka tarafa bırakacağız. Sadece 45 tane ilmeğimizi öreceğiz. Modeli kaybetmeden arkadaşlar modele devam ederek öreceğiz. Dediğim gibi birkaç defa, yani sağdan ve soldan 2 defa eksiltebilirim. Veya da direkt örebilirim. Çünkü çocuklar içine kalın bir kazak giydikleri zaman bebekler dar gelmesin diye kolun gidişatına bakacağım. Ona göre birkaç ilmek azaltabilirim veya da bu şekilde dümdüz örebilirim. Evet, kolumuzdaki 45 ilmeğimizi ördük. Buradaki robayı ne yapıyoruz? Arka tarafa bırakıyoruz. İsterseniz beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ve 45. Evet. Artık robamıza başladık arkadaşlar. Şöyle yapalım. Pardon, artık kolumuza başladık. Kolumuzu istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar, yani bebeğimizin kol uzunluğuna gelinceye kadar örelim. Kolumuzun lastikle kolumuzu kapatalım. Diğer kolumuza geçelim. Evet, şimdi ben de kolu biraz ilerleteyim arkadaşlar. İlerlettikten sonra bakacağım. Ona göre dediğim gibi sağdan soldan eksiltmeler yapacağım. Evet, modelimizi kaybetmeden kolumuzu örelim. Pirincimizin son sırasındayız. Ön tarafa geldiğimiz zaman düz olarak başlayacağız. 3 sıra düzü tamamladıktan sonra haroşaya 2 diş haroşaya geçeceğiz. Tekrar 3 sıra düz, tekrar pirincimize geçeceğiz. Evet, bakın ilk başladığımızda bir sıra pirincimiz vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gelirken kolumuza doğru gelirken kolumuzu örerken yani ikinci sıra pirincimizi ördük. Arka tarafta üçüncü sıra pirincimi ördüm. Şimdi ön taraftayım. Ön tarafta diğer ipime geçiyorum. Düz örerek başlayacağım. Yani 3 sıra arka tarafta başlamıştık biliyorsunuz pirincimizi. 1, 2 ve 3. 3 sıra pirincimizi tamamladık. Şimdi 3 sıra düzümüzü öreceğiz. Daha sonra haroşamıza geçeceğiz. Bunu da beraber başlatalım istedim. Evet, düz olarak başlayalım. Evet, kolu şöyle ilerlettim arkadaşlar. Ben sağdan ve soldan kesimler yapmadım. Yani kolda kesim yapmadım. Fazla dar olmasını istemedim. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde göstereyim. Fazla dar olmasını istemedim. En son pirinçte kalmışım. Bu sırayı düz giderken şu şekilde lastiği biraz toplayalım. İlk ilmeğimizi örmeden alalım şöyle. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Yani 5-6 ilmek keseceğim arkadaşlar. Lastik toplansın diye. 2, 4. Arka tarafta bir ters bir düz olarak başlayacağım. Tekstil tipi lastik olduğu için ön tarafta düzleri örmeden alacağız. Evet. 2, 4. 4 ilmek ördüm. Bir tane kestim. Bir düz örerek gidelim arkadaşlar. Arka tarafta lastiği koyacağız. 1, 2, 3 ve 4.
2 ilmeği birlikte aldım. 1 2 3 ve 4. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 2 3 4. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 2 3 4. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 2 3 ve 4. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 2 3 ve 4. 2 ilmeği birlikte aldım. Burada 3 ilmeğimiz kaldı. Ördük ve arka tarafa dönüyoruz. Arka tarafta şöyle sayalım kaç ilmeğimiz eksildi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 ve 38. Evet 7 ilmeğimiz eksilmiş arkadaşlar. 45 ilmeğimiz vardı. 7 ilmeğimizi eksilttik. Çünkü ben sağdan soldan kesmediğim için direkt ördüm. Kol dar olmasını istemedim. Çünkü kalın kazak olacak çocukların içinde, bebeklerin içinde. Kol kısmı dar olduğu zaman rahat giyiyor. Yani eşofman olacak, kalın bir kazak olacak. O yüzden bu kol kısmını daralttığımız zaman sıkar. Ama kol kısmı rahat olması daha güzel olur. Ama siz isterseniz birkaç defa kesebilirsiniz. Evet, ilk ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar gelelim. Arka tarafta tersleri ve düzleri örüyoruz demiştik. Ön tarafta düzleri örmeden alıyoruz. Evet, ters, düz, ters, düz, sondaki ilmeğimizi ördük ve döndük. Evet, ön tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? Düzleri örmeden alıyorduk. Şimdi ben lastiği ilerleteceğim. Daha sonra diğer kolumuza geçeceğiz beraber. Evet bakın düzleri örmeden aldım. Tersleri ördüm. Düzleri örmeden aldım. Tersleri ördüm. Düzü örmeden aldım. Tersi ördüm. Düzü örmeden aldım. Evet lastiğimi tamamlayayım. İstediğim uzunluğa kadar getirip bitirdikten sonra kolu dikeceğiz beraber. Daha sonra diğer kolumuza geçeceğiz. Evet şöyle 11 sıra gittim. 11 sıradan sonra kesmeye başlayalım ve diğer kolumuza geçelim arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum. Siz isterseniz örerek kesebilirsiniz. Bu kolumuzu tamamladık. Siz tek renk de örebilirsiniz, iki renk de örebilirsiniz. Eğer evde ipleriniz varsa bu şekilde dağıtarak pek de uymadı renkler ama evde olan ipleri dediğim gibi değerlendirmek amacıyla bebek hırkasını ördüm. Evet bu kolumuzu kapatalım. Diğer kolumuza arka taraftan örerek diğer kolumuza geçelim. Evet şöyle dikecek kadar ip bırakalım ki evet kolu daha sonra dikeceğim. Bakın ön taraftan örerek gelmiştik. Kolumuzu ördük. Kolumuzdan sonra diğer kolumuza geçerken burada modelimize devam ederek hangi modelde kaldıysanız arkadaşlar illa benim gibi haroşada veya pirinçte kalacaksınız diye bir kaide yok. Siz belki daha uzatabilirsiniz bedeni büyütmek için. Hangi modelde kaldıysanız o şekilde modele devam ederek gideceksiniz. Düz. Arka tarafa örerek yani hırkamızın arkasını örerek gidelim modele devam ederek.
diğer kolumuza gelelim. Evet, arka tarafı örerek geldik. Bakın robamızı arka tarafa aldık. Diğer şişimizi alalım. Kolumuza başlayalım. Artık kolda gösterecek bir şey yok arkadaşlar. Aynı burası gibi öreceğiz. Yani istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Daha sonra lastiğini yapıp kapatacağız ve bedenimize geçeceğiz. Evet, kolumuzun ilk sırasını beraber örelim. Daha sonra kolu bitirdikten sonra bedene başlayalım. Evet, robanın ilmeğini arka tarafa aldık. Pirinç örerek devam ediyoruz. Şu şekilde yapalım. Sayarak gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 43 44 45. Evet. Burada 35 tane ilmeğimiz var. Robadaki ilmeğimizi bu tarafa koyduk. Yani ön tarafa bıraktık. 36 olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 36. 36 ilmeğimiz ön tarafa kaldı. Artık şöyle yapalım. Kolumuzu örelim, bitirelim arkadaşlar. Daha sonra beden birleştirmesine geçelim. Bedeni birleştirelim. Evet, pirincimizin son sırasındayız. Ön tarafta düze geçeceğiz. Evet, şöyle bakalım. Son kolumuzu da bitirdik. Bakın arkadaşlar. Bu kolu da bitirdikten sonra şöyle göstereyim. Aynı diğeri gibi yaptığım için hepsini göstermedim ben. Kolu da tamamladıktan sonra ön taraftan örerek geleceğiz. Arka tarafta şu kısmı birleştirelim arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz ve hırkayı tamamlayacağız. Evet, bakın. Arka taraftan örerek gelmiştik. Son kolumuzu ördük. Şimdi son ön taraftan örerek geleceğiz. Arka taraftan artık bedeni birleştiriyoruz arkadaşlar. Ne demiştik? Pirincin ikinci sırasındayız. Evet. Düz, ters, düz, ters. Arka tarafta pirincin son sırasını öreceğiz. Modeli takip ederek devam edeceğiz arkadaşlar. Ön tarafa örelim. Arka tarafta koltuk altında bir ilmek arttırabiliriz. Veya da arttırmadan devam edebiliriz. Evet. Bu sırayı tamamlayalım. Ters, düz, ters, düz, ters. 2, 4, 6, 8. 6 ilmeğimiz haroşaydı. Haroşayı örelim. Evet. Bakın son 2 ilmeğimizi ne yapıyorduk? Örmeden alıyorduk. Evet. Arka tarafta örerek pirincimizin son sırasındayız. Arka tarafta örerek koltuk altına gelelim. Evet, bu tarafta örmediğimiz ilmeği alıyoruz. Bunu ters alıyoruz. 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Şimdi koltuk altına doğru gelelim arkadaşlar. Yapalım mı? Bakın. Bir şu kenardan arttırma yapacağım. Ördüğümüz, bakın, ilmeğin hemen yan tarafından aldım. Bakın arkadaşlar, altında bir yan tarafından aldım. Ters. Bunu düz öreceğim. Bir de buradaki ilmekten aldım. Koltuk altlarında 2 artırma yapmış oluyoruz. Hemen şöyle kenardan alalım. Bakın. Ters, düz, ters ve düz. Evet. Bakın. 2 ilmek arttırdık. Diğer koltuk altına doğru gelelim. 2 ilmek de orada arttıralım ve örmeye devam edelim. Evet, diğer koltuk altına geldim. Ters, düz. Hemen şu yan taraftan alacağım. Hemen altından ters. Hemen buradan alıyorum. Düz. Evet, bakın 2 ilmek de buradan arttırdık.
Ve artık bedenimizi örebiliriz arkadaşlar. Pirincimizin son sırasındayız. Ön tarafa geldiğimizde 3 sıra düz öreceğiz. Haroşaya geçeceğiz. 3 sıra düz öreceğiz. Pirince geçeceğiz. Modelimizi bu şekilde devam edeceğiz. Bir de düğme iliklerimizi unutmayalım arkadaşlar. 13 diş arayla düğme iliğimizi de açalım. Artık bedenimize başladık arkadaşlar. Bakın 35 ilmeğimiz vardı. Robayı birleştirince burada 36 ilmeğimiz oldu. Yani robadaki ilmeğimizi alınca önlerde 36 ilmeğimiz oldu. Arkada da 63 tane ilmeğimiz oldu. Evet, toplam 139 tane ilmeğimiz oldu. Artık bedene geçtik. Bedeni öreceğiz arkadaşlar. Bedeni örerken de düğmeliğimizi açmaya devam edelim. Artık bedende gösterecek bir şey kalmadı arkadaşlar. Bakın artık bedende. Şimdi istediğim uzunluğa gelinceye kadar öreceğim. Daha sonra bel lastiğini koyacağım. Aynı bu modelden devam edeceğim. Daha sonra da lastiği bitirdikten sonra bu hırkamızı tamamlamış olacağız. Evet, hırkamızı ilerletelim ve son haliyle beraberce bakalım. Evet, bakın şöyle tamamladım. Lastiğe geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bu kadar uzunlukta yeterli. Şimdi lastiği nasıl yapacağız arkadaşlar? Koldaki gibi kesmeyeceğim lastiği. 4,5 numaralı şişle örmüştük biliyorsunuz. Lastiğini de 4 numaralı şişle öreceğim. Bu arada 4 tane düğmeliği açtım. 1, 2, 3 ve 4. 5. düğmeliği arkadaşlar tam lastiğin ortasına denk gelecek. 5. düğmeliğini de lastiğin tam ortasına denk gelerek yapacağız. Bakın arkadaşlar, lastiği örerken haroşamıza devam edeceğiz. Evet, ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Buradaki 2 ilmeğimizle beraber 8 ilmek patımız vardı. Ona devam edeceğiz lastik boyunca. Yalnız burayı bir sıra düz gideceğiz arkadaşlar. Arkada bir ters bir düz başlayacağız ki ön tarafta düzleri örmeden alacağız. Şöyle yapalım. Sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka tarafta bir ters bir düz örelim. Ön tarafta da arkadaşlar ne yapıyoruz? Düzleri örmeden alıyoruz. Şimdi lastiğe başladım arkadaşlar. Lastiğin tam arasına denk gelecek 5. düğmeliğim dediğim gibi. Lastiği de tamamladıktan sonra videomuzu noktalayacağız. Arka tarafta lastiğimize başlıyoruz. Bir ters bir düz olarak patımızı yine aynı şekilde, bakın bunu arkada ters örüyoruz. Patımızı yine devam ediyoruz haroşa olarak. 2, 4, 6 ve 8. Evet. Şimdi bir ters bir düz bir ters bir düz olarak sıra sonuna gelelim. Evet, bir ters bir düz örerek sıra sonuna geldik. 2, 4, 6, 8 düz ve ters. Evet, 6 ilmek haroşamızı örelim. Tersimizi örelim. Son ilmeğimizi örelim ve dönelim. Bakın örmeden 2 ilmeğimizi de örmeden aldık. 6 ilmek haroşamızı ördük. Sayalım. 2, 4, 6, 8. 6, 8. Evet, bakın düzleri örmeden aldık. Tekstil tipi lastik demiştik. Tersleri ördük. Düzleri örmeden aldık. Tersleri ördük. Düzleri örmeden aldık. Tersleri ördük. Düzü örmeden aldık. Tersimizi ördük. Bu şekilde hırkamızın enini, boyunu, kol uzunluğunu paylaşarak bitireceğiz. Evet. Bakın düzü örmeden aldık. Tersi ördük. Arka tarafta ne yapıyoruz? Tersleri düzleri
örüyoruz. Şimdi lastiğimiz istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örelim ve son düğme iliğimizi unutmayalım. Evet, şöyle bakalım, lastiğimizi bitirdik arkadaşlar. Burada haraşo ile bittiği için ben arka tarafta kesim yapacağım. Hırkamızı bitiriyoruz. Düğmelerini de dikeceğim şimdi. Son haliyle sizinle ölçülerini paylaşacağım. Bakın bu şekilde çizgisi haroşa, yani bitiş çizgisi haroşa olsun istedim. O yüzden arka taraftan kesiyorum. Siz örerek kesmek isterseniz ön tarafta kesersiniz ama bu şekilde benim gibi haroşa ile bitmiş olursa, istediğiniz uzunluğa geldiği zaman haroşa ile bitmiş olursa bu şekilde kesersiniz. Bu şekilde benim gibi kesen arkadaşlarımız tığ yardımıyla da kesebilirler. Evet arkadaşlar, hırkamızı bitirdik. Bakın arka taraftan, ters taraftan kapatmıştım. Ön tarafa haroşa düşsün diye. Hırkamızı bitirdik arkadaşlar. Kolun bir tanesini diktim ben. Bakın modelleri kaybetmeden aynı hizada dikeceksiniz. Hizayı kaybetmeden dikeceksiniz. Bir tanesini diktim ben. Bir tanesini de sizinle beraber dikelim. Ölçüyü de vereceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet, şuradan itibaren, burada ip bırakmayı unutmuşum. Ekleyeceğim artık. Bakın bu kenarlardan alıyorum ince yer. Bakın zincir görünümlü yerler. Buralardan alıyorum. Her videomda da gösteriyorum. Burada kısacık göstereceğim. Önce şöyle yapalım. Kilitleyelim. Daha sonra bu hizadan bakın arkadaşlar. Buradaki dişlerden alıyorum. Bir de buradan alıyorum. Bu şekilde bütün videomda da gösteriyorum arkadaşlar. Genelde dediğim gibi ben tığla dikiyorum. Bu şekilde bu ip o kadar çok tellendi ki. Evet, bu şekilde dikişimi yapacağım. Sıra sonuna kadar. Yalnız modeli kaydırmayalım arkadaşlar. Bakın. Buradakini aldım. Buradan aldım. İki taraftan çektim. Bu kısmı normal bırakalım. Yani bol bırakalım. Sık olmasın. Büzmesin modelimiz. Evet. Büzmesin kolumuz, pardon. Bu şekilde sırayı bozmadan aldım. Bakın. Buradan aldım. Ara sıra da kontrol edin. Bakın şu şekilde kontrol edin. Model kaymasın. Yoksa çirkin bir görüntü olur. Evet, sıra sonuna kadar. Bakın arkadaşlar, bir daha göstereyim. Şu şekilde alıyorum. Çekiyorum. Alıyorum. Çekiyorum. Alıyorum. Çekiyorum. Bakın gayet rahat. Evet, bakın kontrol ederek geldim. Buradaki, eğer kaydırmışsam sökerim. Çünkü bakın haroşalar üst üste geldi. Orası kaymaması lazım. Tam uçtan alıyoruz ilmeklerimizi. Bakın bu şekilde aldık. İğneyle dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben her hırkamda söylüyorum. Siz iğneyle de dikebilirsiniz. Ben bu şekilde dikiyorum. Bu şekilde, evet, buradan bu şekilde daha kolay geliyor bana. Siz iğneyle de dikebilirsiniz. İğne ardı da yapabilirsiniz. Fazla içten almayın. Koltuk altını daraltabilirsiniz. Şöyle alalım. Bu şekilde. Evet. En son, bakın en son buradan alıyorum. Ya da bir daha alalım şu şekilde. En son bu uçtan aldım. Bakın buradan aldım. Kilitledim. Evet. Şöyle keselim. Bu içten gelerek yedirelim ipimizi. Diğer iplerinizi iplerinizi de bu şekilde yapın arkadaşlar. Kenardan aşağı doğru, en sonunda da kilitleyin. Uçtan kesmeyin, sonra sökülmesin.
Buradaki ipimizi de şu şekilde yedirelim. Burada ben ip bırakmayı unutmuşum. Diğerinde bırakmıştım. İp bırakmayı, yani dikmek için ipi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sonradan ekleme. Tabii benim gibi böyle dikecekseniz, iğneyle dikeceksiniz. Yine değişen bir şey yok. İpi bırakırsanız daha rahat edersiniz. Evet. Bunu buradan. Lastiğimizi kaç sıra gittik? Bakın. Burada söylediğim gibi açayım. Son düğmeliği açtıktan sonra bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Son düğmeliğimi açtıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haraşodan sonra, evet 6 diş haraşodan sonra lastiğimize geçtik. Lastiğimize geçtiğimizde ne yaptık? 4 numaralı şişimize geçtik ve patımıza devam ettik. Lastiğimize devam ettik. 13 diş haraşo arayla düğmeliği açıyoruz biliyorsunuz. 13 diş haraşodan sonra düğmeliğimi açtım. Düğmeliğinden sonra 1, 2, 3, dördüncü diş arkada kestiğim için dördüncü dişte o şekilde oluştu. Burada da 4 diş haraşamız var ve lastiğimizi de kapattık. Evet, şöyle ölçüyü de vereyim arkadaşlar ben size kısaca. Şöyle önce kolu verelim. Bakın yakadan itibaren veriyorum kolu. Şöyle bakalım, 35-35,5 santim arkadaşlar. Kol boyu yakadan itibaren 35,5 santim. Burada da koltuk altından sonra, evet burada da 22-22,5 santim. Şöyle göstereyim, 22-22,5 santim. Şöyle enini de verelim, bir de boyunu verelim. Yani 1,5-2 yaş, 1 yaş 2 yaş arası diyelim ya da bakın eni de 34 santim. Eni de, bir de boyuna bakalım. Yalnız tek fark arkadaşlar, benim ipimin orta kalınlıkta, yani bir kalın olması, bebe yününden biraz daha kalın olması. Şöyle boyunu da verelim buradan itibaren. Evet, boyu da 35 santim. Şöyle robasını da vereyim ben. 15,5 santimde robası, 15,5-16 santimde robası. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.